Paranın en büyük gücü sizce nedir? İstediğimiz şeyi satın alabilmemiz mi? Yoksa istediğimiz zaman istediğimiz yere gidebilmeyi sağlayacak bir özgürlük sunması mı? Tüm bunları para icat edilmeden önce de yapamaz mıydık ki? Elbette yapardık. Deniz kabuğundan tutun kıymetli metallere kadar birçok malzemeyi takas aracı olarak kullanıp istediğimiz şeyi satın alabilirdik. Ben sana buğday verirdim, sen de bana karşılığında ceviz verirdin. Alan memnun, veren memnun derdim ama ya benim cevize ihtiyacım yoksa, ya ben fındık istiyorsam ve fındık da sende yoksa? İşte para burada devreye giriyor. Bize sunduğu sınırsız takas imkanı ile istediğimiz her şeyi para ile takas edip alabiliriz. Hemen hemen her şeyi. Paranın takas gücü o kadar fazla ki huzurlu bir uykuyu alamasanız bile en pahalı yatağı sadece birkaç kağıt parçası vererek satın alabilirsiniz. Mağaza sahibi de sizden aldığı o kağıt parçaları ile kendisine belki bir bilgisayar satın alır. Muazzam geniş ölçekte bir takas seçeneği. Sapiens'in yazarına göre ise paranın en büyük gücü bu değil. Paranın esas gücü şekli, ismi veya milliyeti değişse dahi milyonlarca, belki milyarlarca insanı ortak amaç çerçevesinde bir araya getirebilme kabiliyeti. Dünya genelinde bunu başarabilen 3 kavram var. Krallıklar veya devletler, din ve para. Etrafına topladığı insan sayısına bakılırsa para, bu 3 kavram arasında belki de en güçlüsü. Bu gücü bir anda elde edemedi tabii ki. İlk kağıt para milattan sonra 806 yılında Çin'de ortaya çıktı. Ama batıda basılması ve kullanılması 17. yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşti. Tabii zaman geçtikçe bazı paralar tedavülden kalktı. Tıpkı bu ilk Osmanlı parası gibi. Bu banknotlar Abdülmecit tarafından 1840 yılında basılmış. İsmi ise Kâime-i Nakdiye-i Mutebere, yani bugünkü dille para yerine geçen kağıt. Aslında bu banknotlar paradan ziyade faiz getirili borç senedi niteliğinde çıkarılmış. Üzerinde de bu paranın karşılığı gümrük gelirlerinden ödenir yazıyormuş. Taklit edilmemesi için ise paranın üzerine padişah kendi boynundaki mührü basmış. Yine de taklit edilmesi önlenememiş ve bu para sadece 2 yıl tedavülde kalmış. Zaman geçtikçe Osmanlı İmparatorluğu çok geniş bir coğrafyaya yayılmıştı ve birçok farklı milleti bünyesinde bulunduruyordu biliyorsunuz. O zamanların günlük hayatının çok dilli yapısı paralara da yansımış tabii. Şu bir altın liralık banknot gibi. Bu banknotlar 1880 ve 1890 senelerinde 2 kez tedavüle verilmiş. Bu para basılırken tüm Osmanlı tebaasının kullanımı düşünülerek Osmanlıca, Fransızca, Ermenice ve Rumca lisanları birlikte yer almış. Sizin de dikkatinizi çekti mi? O dönemlerde basılan paraların küpürleri hep yüksek değerler. Bir altın lira veya borç senedi. O dönemde yaşasak şöyle bir sorunla karşılaşırdık. Günlük alışverişlerimizi hangi parayla yapacağız? O zamanki halk da aynen böyle serzenişte bulunmuş ve kendi çözümlerini üretmişler. Esnaf, fırıncılar, pazarcılar, ibadet yerleri ve dernekler kağıt jetonları, biletleri para olarak tedavüle sürmüşler. Devlet de damga ve posta pullarını arkalarına karton yapıştırarak bozuk para haline getirmiş. Yani kısaca pul para olmuş. O sözün gerçeği para pul oldu değil miydi ya? Evet öyleydi. Bu deyimin konuşma dağarcığımıza giriş kaynaklarından biri de buymuş zaten. Sonraları ise bu paraların yerine madeni sikkeler kullanılmaya başlanmış. Zamanla bu bozuk para sıkıntısı o kadar had safhaya çıkmış ki daha önce toplatılmış olan ayarı bozuk sikkeler tekrar piyasaya sürülmüş. Bir dakika. Bozuk para, bozuk sikke. Benim aklıma gelen sizin de aklınıza geldi mi? Madeni paraya bozuk para denmesinin sebebi de aslında buymuş işte. Bozuk para sıkıntısına en radikal çözüm ise 18 Ekim 1331 tarihli 1 liralık banknotların ortadan 2'ye bölünüp 50 kuruşluk olarak tedavül ettirilmesi olmuş. Bozuk parayı boş verin de bizimki de ekmek parası işte birader cümlesini muhtemelen bir yerlerde duymuşsunuzdur. 1902 senesinde valilik ve belediyeler 1 ve 2 kuruşluk vesikalar bastırarak halkın ekmek alımını kolaylaştırmaya çalışmış. Aynı uygulamayı başka illerin belediyeleri de gerçekleştirmişler. Bu yöntem halkın hayatında kolaylık sağlamakla birlikte Osmanlı'daki bozuk para sıkıntısını da karşılamaya çalışmış. Ayrıca belediyeye ve belediyeden un temin eden fırıncılara da oldukça rahatlık sağlamış. Bu paralardan biri de ekmek almak için basılan ve ekmek parası ismiyle çıkarılmış işte bu 1,5 kuruştur. Halk ağzında kullandığımız ekmek parası deyimi işte buradan geliyormuş. Günümüzde hani sahte para yapanlar var ya, korsan para basanlar. Bunlar Osmanlı döneminde de varmış tabii ki.
Hatta bir tanesini bizzat Osmanlı Bankası basmış. Numismat Mehmet Tezçakı'nın İngiltere'deki bir müzayerede fark edip satın alarak literatüre geçirdiği 1856 yılı basımı 5 liralık banknotla Osmanlı Bankası'nın hükümetten izin almadan korsan olarak para bastığı ortaya çıktı. Bu para da dahil diğer paralar 2016 yılında 14-27 Mart tarihleri arasında Moda Deniz Kulübü'nde sergide gösterimi açıldı. Osmanlı döneminde böyle ilginç paralar vardı da Cumhuriyet yıllarında yok mu sandınız? O dönemlerde de var. O dönemlere gelmeden önce Kafkasya'da 1. Dünya Savaşı sırasında para yokluğu elbette çok büyük bir sorundu. Enver Paşa komutasındaki bir görevli memur maaşlarını ödeyebilmek için bulabildiği Alman, Rus ve Avusturya paralarının üzerine elle küpür yazarak ve altına da mührünü vurarak bir çözüm geliştirmiş ve paraların bu şekilde tedavül ettirilmesini sağlamış. Yaratıcılık bazen en zor zamanlarda ortaya çıkar derler ya, bu da onun en iyi örneklerinden birisi bence. Sadece bu değil, Enver Paşa'nın kendi bastığı paralar da var. 1911 yılında başlayan Osmanlı-İtalya Savaşı sırasında askeri ihtiyaçları karşılamaya çalışan Enver Paşa, hükümetten para geldiğinde değiştirilmek üzere Trablusgarp'ta kağıt para emisyonuna başvurmuş. Merkezi idareden habersiz, elle yazılıp çoğaltılarak basılan bu paraların üzerinde sağda ve solda ay yıldız, Enver Paşa'nın İttihat ve Terakki Cemiyeti'ndeki ismi, mührün üzerinde bir Osmanlı lirası ibareleri varmış. Paranın çeşitli güçlerinden bahsetmiştim yani. Şimdi göstereceğim paranın hikayesinde ise para nasıl savaş aracı olarak bir silah gibi kullanılmış onu anlatacağım. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ekonomisini çökertmek amacıyla İngilizler tarafından 28 Mart 1334 tarihli arka yüzünde ikinci emisyon kaşesi bulunan Vahdettin dönemi 10 liralıklar basılmış. Paralarımızı İngiltere'nin bastığı o yıllarda savaş patlak vermiş. Vahdettin döneminde bu 10 liralık paralar İngiliz uçakları tarafından gökyüzünden halka dağıtılmış. Para yağdığını gören halk bu paraları toplamış. Bu olay o dönem Osmanlı'da aşırı enflasyon ve ekonomik krize neden olmuş. Napolyon'un neden para dediğini şimdi daha iyi anladım. Gelelim Çanakkale Savaşı zamanlarına. Gel vatandaş gel, batan geminin paraları bunlar. 1. Dünya Savaşı sırasında İngilizler Gelibolu çıkarmasından o kadar emindiler ki işgalde kullanacakları paraları da bastırıp yanlarında getirmişler. Üzerinde Arap harfleriyle 120 gümüş kuruş ve 60 gümüş kuruş yazılı 1 pound ve 10 şilinlik küpürler askerlere dağıtılmış. Çıkarma felaketle sonuçlanınca da bir hafta içinde geri toplanan bu paraların çoğu da batan savaş gemileriyle birlikte Çanakkale Boğazı'nın serin sularına gömülmüş. Kısacası İngilizlerin kendileri gibi paraları da Çanakkale'yi geçememiş. Bu parayı ise Mehmet Muzaffer adında bir Türk subayı hazırlamış. Amacı da Çanakkale Savaşı zamanında savaşta kullanmak üzere bir araç lastiği satın almak. O dönem bu paranın karşılığı 100 altınmış. Mehmet Muzaffer parayı hazırlamış ve bir Yahudi tüccarıyla anlaşarak araç lastiğini satın almış. Bu sahte para o kadar güzel hazırlanmış ki Yahudi tüccar farkına varamamış bile. Para neredeyse orijinaliyle birebir aynıymış. Neredeyse diyorum çünkü Mehmet Muzaffer parayı hazırlarken küçük bir değişiklik yapmış. Orijinal paranın üzerinde bedeli Osmanlı Bankası'nda altın olarak ödenecektir yazıyormuş. Mehmet Muzaffer bu yazıyı değiştirerek bedeli Çanakkale'de kanlarımızla ödenecektir yazmış. Yahudi tüccar bunu çok sonra parayı Osmanlı Bankası'na bozdurmaya götürünce öğrenmiş. Artık savaşlar bitmiş, Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş ve ilk banknotlarımız da bu zamanda basılmış. 1 liradan 1000 liraya kadar olan bu birinci emisyon banknotlar altın karşılığı değerlenmiş ve 1000 lira 1000 Cumhuriyet altınıyla aynı değerde kabul görmeye başlamış. Bu para bankalar ve büyük tüccarlar arasında kullanılmış. Şu an ise müzayedelerde kondisyonuna göre 200 bin ile 400 bin lira arasında değer bulmakta. 1952 yılında tedavül eden bu 5. emisyon 5 liranın arkasında ise fındık toplayan kızların fotoğrafı basılmış. Bu fotoğraf Giresun'da çekilmiş ve kızlardan biri resmin kendilerinden izinsiz basıldığını ileri sürerek paranın kaldırılması için dava açmış. Bir diğeri ise 2010'da ölmeden önce şu sözleri söylemiş. Fındık toplarken çekilen ve 5 liranın arkasında konulan fotoğraf beni çok gururlandırmıştı. Hiçbir şey talep etmememe rağmen o zaman bana telif ödemişlerdi. Birine telif ödenip diğerine neden ödenmedi bilmiyorum. Ama görmüş olduk ki paralar da zaman geçtikçe diğer her şey gibi değişime uğruyor. Hayatınızda çok paralar kazanmanız ama paranın sizi kazanamaması dileğimle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.